Eğitim kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü eğitimi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda iki şiş olarak yapmış olduğum yazlık ve baharlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu güzel modelin nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Yeleklerden hırkalara, bluzlere varana kadar dilediğiniz bütün örgü projelerinizde kullanabileceğiniz, yapımı da gayet kolay olan bir model çalışması oldu arkadaşlarım. Modelimi yaparken Alize Cotton Gold'un şöyle bir ipini kullandım. 3 milimde tığla şişler kullandım arkadaşlarım. Şimdi ise kalın bir iple şöyle Kartopu Melenge Wool isimli kalın olan bir iple ve 5 milim şişlerle sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi hemen başlayalım. 5 ve katları 5 5 5 5 devam edecek. Ne projesi yapacaksak şu şekilde alıyorum. Bakın biraz ip bıraktım burada ve ilmek toplamaya başlıyorum. Dediğim gibi 5 ve katlarından oluşması gerekiyor arkadaşlarım. Şöyle 3 4 5, yani her bir şu yerimizde 5 tane ilmeğimiz var. 2 4 5. Evet, 1 2 3 4 5. Bir tane daha yapalım. 2 3 4 ve 5. Şimdi ilk başlarken bakın, lastik yapmadan da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. İlk sıramızı arka taraftan ters olarak, yani ipimiz önde bir şekilde örerek geliyoruz. Şöyle birinciyi ördük, kenar ilmeğini. Kenar ilmeği diye de aslında bir şey olmuyor arkadaşlar modelimizde. Şöyle 2, yani hepsini şöyle önden alıp örerek devam ediyorum. Kalınlığını dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Altına lastik koyarak da yapabilirsiniz. Lastiksiz de kullanabilirsiniz. Şimdi kışlık örgülerde de kullanabileceğinizi göstermek amaçlı böyle bir ip de aynı zamanda daha kolay görülsün diye öne geçtik. Yine düz bir şekilde ön sırayı tamamlıyoruz. Yani ipimizi arkada şu şekilde alarak arkaya geçiyoruz. Sonra arkada yine az önce yaptığımız gibi bütün ilmeklerimizi şöyle alıp tersten, ipimiz bizim tarafımızda arkadaşlarım, alıp tersten örerek devam ediyoruz. Şimdi buraya geldim. Bu kenardaki son ilmeğimi de örüyorum. Örerek geliyorum. Şöyle. Şimdi bakın. Bunun içerisinden giriş yapıyorum. Şöyle alıyorum. 1 2. Arttırmış oluyorum aslında arkadaşlar burada. Şöyle 2 2 bütün ilmeklerimin içerisinden alıp devam ediyorum. 1 2 1 2. Hepsini aynı şekilde alıp devam ediyoruz. Bakın, giriş yaptım, aldım. Sonra bir daha arttırarak, yani ilmeğin boyunu uzatmış oluyoruz böylelikle. Çok kolay bir yapımı var arkadaşlar. Son ilmeği geldim. Onu da aynı şekilde alıyorum. Şöyle 2 tane içerisinden. Sonra çeviriyorum. Arkaya geçtim.
arkada 5 tane ilmeği çıkartıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Sonra geri buraya aktarıyorum. Şöyle içerisinden. Şimdi bu tarafa geçirdikten sonra 5'inin içerisinden giriş yapıyorum. Şöyle ipimi arkada alıyorum, ipimi şöyle çekiyorum. Birinci ilmeği çıkarttım. 5 tane ilmek çıkartacağım arkadaşlar. 5'ini kestik. 5 tane daha tekrar çıkartıyoruz. 1. Üzerine aldım 2. Bu 3. Üzerine aldım 4 ve 5. Şöyle. Tek yapmamız gereken işlem bu arkadaşlar. Şimdi sonra 5'e geldik. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini bu tarafa, evet, tekrar bu tarafa aktarıyorum. Şöyle bakın, hiç çıkartmadan da yapabilirsiniz bunu. Şu şekilde yine 1 aldım, üzerine alıyorum 2, 3, üzerine aldım 4, tekrar alıyorum 5. Şöyle. Şimdi diğer beşliği de çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra tekrar bunu alıyorum. İçerisinden geçirebiliriz yani. Hiç çıkartmadan. Şöyle. Şimdi 1 aldık. Üzerine alıyoruz. 2, 3, üzerine aldık 4 ve 5. Çıkartıyorum arkadaşlar. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Ön sıraya geldik. Hepsini arkadan, yine ipimiz arkada, düzden örerek devam ediyoruz. Şöyle. Bakın şöyle çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Çevirdim. Hepsini tersten örerek geliyorum. Şimdi bir sıra daha burayı düz bir şekilde gidip geliyorum arkadaşlarım. Aynı yaptığımız gibi düzden hepsini örüyorum. Arkaya geçtim. Arkayı da tersten örüp öne geçiyorum. Kenardaki ilmeğimi de aynı şekilde tersten ördüm arkadaşlar. Şimdi öne geldik. Önde yine az önce buradaki yaptığımız işlemi aldım içerisinden. Tekrar bir daha alıyorum. İpimi uzatmış oluyorum. Şöyle aldım. Bir daha hepsinin içerisinden bu şekilde alarak devam ediyoruz. Sonuncuya geldim. Aynı şekilde onu da alıyorum. Şimdi arkaya geçtim. 5 tanesini çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar geri takıyorum.
Ve arkadan şu şekilde alıyorum. 1 2 oldu. 3 4 ve tekrar 5. Çıkarttım hepsini. Şöyle bakın. Sonra diğer beşliğe geçiyorum. Şu şekilde de yapabilirsiniz ama biraz daha uğraştırıcı oluyor arkadaşlar. 2 4 5 tanesini bakın hiç çıkartmadan şöyle bir üzerine aldım. 2 3 4 ve 5. Sonra çıkartıyorum. Şöyle bakın, o sökülüyor gibi oluyor ve aynı şekilde gelmiş oluyor. Ama çıkartarak daha rahat yaparsınız tabii ki de. Bu bir fikir, sadece bir öneri. Şöyle 3 4 5 çıkarttım. Sonra takıyorum tekrar. Bunu hiç şey yapmadan 1 aldım, 2 3 4 ve 5. Evet. Bir sırada düz gidip gelelim. Bu aradaki mesafeyi daha uzun ya da bir gidiş geliş yapmadan da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Onu da söylemiş olalım. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şöyle aldım. Şimdi arkadan bir de tersten örüp gelelim. Tam olarak modelimizin görmüş olun arkadaşlar. Kalan ipi ile de. Evet, bakın. Böyle düğme düğme sarmaşık gibi duran bir model elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.